Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel çok şık 5 diş patik yapacağız. Ben patiğimde gül kurusu pembe ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de böyle. Gördüğünüz gibi hanımlar çeyiz için çok uygun, çok güzel şık bir model yaptım. Minik kelebeklerimiz var. Aralarına desenler yaptım. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Kenarlarımız. Model bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimizi şöyle kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Pembe ipim ile burundan başlayacağım hanımlar. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak. Öncelikle 12 ilmeğimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde bakın hanımlar arka yüzdeyiz. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 de geçeceğiz. Kenar ilmeğini aldım. İkinci, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. 3. şişime çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alıyorum. Sırasıyla başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum. 3. şişime takıyorum. Burada 2 ilmek oldu. 3. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu 5. şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 2. ilmeğim. 3. 4. 5 ve şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. 6. 4 şimdi de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım hanımlar. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 5 diş patik burnunda bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geçtim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 diş patik böyle dolana dolana örülüyor. 3. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de normal düz örüyorum. 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece bir sıra örmüş olduk. Tekrar bir ilk şişime geldim. Bir şişleri karıştıranlar olabilir. Bu ilk şişin altına bir ip ya da iğne gibi bir şey takarsanız şişleri karıştırmamış olursunuz. Şimdi artırma işlemini yapacağız. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim, kenar başta. Hemen burada ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız hanımlar şöyle bakıyoruz sol tarafa düşüyor. 2. şişimde de son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Hemen ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu.
Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Burada da artırmamı yapacağım. Şöyle bakıyoruz, kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. Artırma yapmadan. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmekleri artırma yapmadan örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim yine. Bu ilmekleri örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, ilmeklerimi bir sıra düz ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Artırmamızı yapacağız yine. 1. şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altına, yani şuraya girdim ve buradan aldığımı da düz örüyorum. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişime geldim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığımı da ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de artırma yaptık. 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeği de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu böyle tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modelime başladım. Model esnek bir model olduğu için 14 ilmek yeterli olacaktır. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmek olana kadar artırdım. Geldim, artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağız. Öncelikle patiğimizin burun kısmındaki şu minik deseni yapacağım. İlk ilmeğimi pembe ile örerek başlıyorum. Kremimi aldım. Yanına bir tane krem. Hemen krem ipimin ucunu pembeye düğümlüyorum, patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle düğümümü attım. Devamında hanımlar bir pembe bir krem olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Şu kremin ucunda gizleyerek getiriyorum. Bu şekilde bir pembe, bir krem. Bir ilmek pembe, bir krem. Bir pembe, bir krem. Bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem. İkinci şişimizde de devam edeceğiz. En son krem örmüştük. Pembe örüyorum. Bir krem. 4 şişimizde de ilmekleri aynı şekilde öreceğiz. Bir ilmek pembe, bir ilmek krem olacak şekilde. Sonuncu ilmeğimi krem ile ördüm. 3. şişime geldim. En son krem örmüştük. Yine pembe ile devam ediyorum. Yanına bir krem. Bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem. İlmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. 4. şişime geldim. Yine pembe ile başlıyorum. Bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem. Aynı işlemi 4 şişimizde de yaptık. Ve sonuncu ilmeğimi krem ile ördüm. Şimdi modelimizde 2. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar bir önceki sırada pembe ile ördüğümüz ilmekleri krem ile öreceğiz. Krem ile ördüklerimizi de pembe ile. İlk ilmeğim pembe. Bunu krem ile örüyorum. Krem ilmeğimi de pembe ipim ile örüyorum.
Yine bir krem, bir pembe olacak şekilde modele devam edeceğiz. Bu şekilde bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe. Şeklimiz şöyle. Hanımlar, diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Patik burnundaki minik desenimiz bitti. Şimdi ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile öreceğiz. Bu şekilde hepsini krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Bu aşamada şu pembe ipimizi de hanımlar şöyle 70-80 santim kadar bir bırakıp keselim. Kelebeğimizi yapabilmek için şöyle bu ipimi kestim. Aynı şekilde hanımlar toplamda bakın 4 tane kelebeğimiz var. İlkini bu ipimizle yapacağız. Diğer 3 tane kelebek için de yine aynı uzunlukta 3 tane renkli ipimizden kesmemiz gerekiyor. Şimdi ilk şişimdeki ilmeklerimi krem ipim ile ördüm. Bu aşamada 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi krem ipimizle bir kere dolanacağız. Ardından bir daha dolanacağız. Böylece 2 sıra olacak. 2 sıra bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi şu modelimiz için bu ilk sırada bir altyapı yapacağız. Bu modellerimizin aralarında hanımlar şu aralarda birer ilmek tersimiz var ve hem kelebek modeli hem de aralardaki modelimiz 3 ilmekten oluşuyor. Öncelikle ilk ilmeğimi ters örerek başlıyorum. Kenarımız için bir ilmek ters ördüm. Bu ters ilmekler model bitene kadar ters örülecek. Bir ters ördüm, 3 ilmek düz örüyorum. Bir ters ördüm, 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, 3 tane düz. Bir tane ters örüyorum. 3 tane düz öreceğim. İkinci şişime geçtim. Şu ikinci düz ilmeğim, şu da üçüncü. Bir ters, 3 tane düz. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Burada bir ilmek tersimiz kalmadığı için hanımlar şu üçüncü şişimizden bir ilmeği ters olarak öreceğiz. Bu ikinci şişimize aktaracağız. Şu anda bu üçüncü şişimizde 13 ilmek kaldı. Bilek bölümüne geldiğimizde ilmekleri tekrar yerli yerine koyacağız. Şimdi taban bölümündeyim. Tabanda model yok. Buradaki ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Modelimiz bitene kadar. Tabandaki ilmekler düz örülecek hanımlar. Diğer şişime geçtim. Yine burası da taban bölüm. Buradakileri de düz örüyorum. Videonun devamında bu tabanı göstermeyeceğim. Taban bölümleri keseceğim. Modelli tarafı göstereceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi yapabilirsiniz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. Modelimize de başlayacağız. Öncelikle kenardaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Hemen bu ilk modelim kelebek. Bunu yapabilmek için öncelikle şu alttaki şu ilk pembe ipimi aldım. Şu aradan çıkararak öne doğru getirdim. Buradaki 3 düz ilmeğimi normal düz örüyorum krem ipim ile, tekrar pembeyi arkada bıraktım. Şöyle kelebeğimizin ilk sırası bu. Yanında bir tersim var, ters ördüm. Şimdi model arasındaki şu desenlerimizi yapacağız. Öncelikle bakın burada 3 düz ilmeğim var. Bu ikinci ilmeğimi şöyle ilk ilmeğimin önüne getiriyorum. Şu ortadaki ilmeği ilkinin önüne getirdim. Bu 2 ilmeği ve üçüncüyü de şişime alıyorum. 3 ilmeğin üçünü birden ördüm. Bakın bu 3 ilmeği sol şişimden bırakmıyorum. İpimi şişime doladım. Aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Yani 3 ilmeğin içinden böylece 3 ilmek çıkarmış oluyoruz. Modelimizi yaptık. Arada bir tersim var, ters ördüm. Şimdi buraya ikinci kelebeğimizi yapacağız. Bir kelebek bir model olacak şekilde öreceğiz hanımlar bu bölümü. Hemen pembe ipimi şurada kremime düğümleyeceğim. Şöyle buraya pembemi düğümlüyorum. Şöyle yaklaştırdım. İkinci kelebeğimizi yapacağız. Aynı iplerle hanımlar model bitene kadar öreceğiz. Bu düğümleme işi sadece ilk modele mahsus. Şimdi yine buradaki pembe ipimi alıyorum. Şöyle aradan öne doğru getirdim. Bu şekilde öne doğru getirdim. İyice şunun dibine kadar yaklaştıralım. Bu 3 ilmeğimi örüyorum.
Pembe ipimi tekrar aradan çıkartarak şöyle arkada bıraktım. Buradaki kelebeğimizin de ilk sırasını yaptık. Arada bir tersim var, ters örüyorum. Şimdi 3 ilmekten oluşan modelimizi yapacağız yine. Burada bir ilmeğim var. Modeli tam kurabilelim diye ikinci şişimdeki 2 ilmeğimi ilk şişime aldım. Bilek ayrımında tekrar ilmekleri geri vereceğiz hanımlar. Şimdi aynı modeli buraya da kuracağız. Burada 3 ilmeğim var. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne bırakıyorum. Ardından bu 2 ilmeği ve şu üçüncüyü de şişime alarak üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Modelimizi yaptık. Diğer şişime geçtim. Buradaki şu ters ilmeğimi yine ters ördüm. Şimdi şuraya yine kelebeğimizi kuracağız. Bunun için de şu diğer pembe ipimi kremime düğümleyeceğim hanımlar. Şöyle düğümümü atıyorum. Pembemi şu dibine kadar şöyle yaklaştırdım. Yine pembe ipimi şöyle aradan çıkararak öne doğru aldım. Şöyle öne doğru alıyorum. Bu 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar pembeyi aradan çıkartarak arkaya aldım. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Şimdi yine yeniden buraya model yapacağız. Şu ikinci ilmeğimi yine aldım. İlk ilmeğimin önüne bıraktım. Bu 2 ilmeği ve üçüncüyü de şişime alarak üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Modelimizi yaptık. Arada bir ters ilmeğim var. Sonuncu kelebeğimiz için buraya yine sonuncu ipimi düğümleyeceğim. İp boyları kısa olduğu için ipler birbirine karışmıyor hanımlar, dolaşmıyor. Endişeniz olmasın. İpi çekince zaten ucu hemen geliyor. Hemen şuraya 2 tane düğümümü attım. İpimi şöyle yaklaştırdım yine. Pembe ipimi aradan geçirerek şöyle öne doğru alıyorum. Şöyle bu 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Ardından pembeyi aradan çıkartarak arka yüze doğru, iç tarafa doğru şöyle aldım. Ve son bir ters ilmeğimi ters olarak örüyorum hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını, şu tabandaki 2 şişteki ilmekleri düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimize yeniden ön yüzdeyiz. Yine bu aşamada kenardaki tersimi ters örüyorum. Kelebek modelini yine aynı şekilde yapacağız. Şu pembe ipimi alıyorum, aradan çıkararak öne doğru getirdim. 3 ilmek örüyorum. Pembeyi aradan çıkartarak yine arkada bıraktım. Bakın şurada 2 tane pembe ipimiz oldu. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Şu modelde ilmeğimizin 3 ilmeğini düz olarak öreceğiz. 3 sıra boyunca ilmekleri gördüğümüz gibi düz öreceğiz. 4. sırada model yapacağız. Yani her 3 sırada bir modeli tekrarlayacağız. Bu 3 ilmeği düz ördüm. Bu modelden sonraki ilk sıramız oluyor. Aradaki tersimi ters örüyorum. Tekrardan ikinci kelebeğimi yapacağım. Şu ikinci ipimi aldım. Aradan çıkararak öne doğru getiriyorum. Bu 3 ilmeğimi düz ördüm ve tekrar pembeyi aradan çıkararak arkada bıraktım. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Şu modelli olan 3 ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Bu şekilde. Şimdi hanımlar ikinci şişime geçtim. Buradaki bir ters ilmeğim var. Bunu yine ters olarak ördüm. Şimdi kelebeğimizi yapacağız yine. Şu 3. ipimi alıyorum. Yine şöyle ön tarafa doğru getirdim aradan geçirerek. Aradaki 3 kremimi düz örüyorum. Ve bu pembeyi tekrar aradan çıkararak arkada bıraktım. Arada bir tersimi ters ördüm. Yine bu modelimin 3 ilmeğini düz örüyorum. Aradaki bir ters ilmeğim ters. Tekrardan şu kelebeğim için şu 4. ipimi alıyorum. Öne doğru getirdim. 3 tane kremimi düz ördükten sonra pembemi yine aradan geçirerek arkada bırakıyorum ve sonuncu ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar patiğimizin tabandaki ilmeklerini düz örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Bakın kelebeğimiz için şurada 2 tane ip oldu. Bu 3. sıramız, bu sırada kelebeklerimizi toplayacağız, şekillendireceğiz. Kenardaki bir tersimi ters örüyorum. Kelebeğimin 3 ilmeği vardı. Bunun ilkini ördüm. Şu ortadaki ilmek ile kelebeği yapacağız. Şu 2 ilmeğin altından, bakın 2 pembenin altından şişimle gidiyorum. Şu ortadaki kremime şişimi taktım. Bunu normal şöyle örüyorum krem ipim ile. Bu ilmeğimi sol şişimden bırakmadım. Aynı içinden çıkarttığım ilmeği şöyle alarak üste doğru çıkarıyorum. Bu ilmek ile hemen yanındaki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. İlk kelebeğimizi yaptık. Şu 3. düz ilmeğimi de
düz ördüm. Kelebeği şekillendirdik. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırası bu. 3 ilmeğimi düz ördüm. Aradaki tersim ters. Yine bakın kelebek şekillendireceğiz. İlk ilmeğimi düz ördüm. Ortadaki ilmeğime gelince 2 pembe ipin altından girerek ortadaki ilmeğimi şöyle normal örüyorum ama ilmeği sol şişimden bırakmadım. Bu ilmeğimi şöyle bu pembelerin altından geçirerek üste doğru çıkarttım. Bu ilmeği ve diğer ilmeği ikisini bir keserek ördüm. Üçüncü ilmeğimi de düz örüyorum. Aradaki bir tersim ters örülüyor. Modelimin 3 ilmeği düz. Diğer şişime geçtim. Arada bir tersim var. Tekrardan kelebeği şekillendireceğiz. İlk ilmeği ördüm. 2 ipin altından girerek orta ilmeğimi örüyorum. Bu ilmeği şöyle bunu örüyorum. Bu ilmeği şöyle 2 pembenin üstünden çıkarttım. Öne doğru getirdim. Ve yanındaki krem ile birlikte keserek ördüm. Yanında bir ilmek düzüm var. Bunu da düz ördüm. Aradaki bir tersim ters örülüyor. Modelimin 3 ilmeği düz. Tekrar bir tersimi ters ördüm. Sonuncu kelebeğimi de şekillendireceğim. Bir düz ördüm. 2 ipin altından girerek ortadaki ilmeğimi örüyorum. Ve bu ilmeğin içinden çıkarttım şu ilmeği. 2 pembenin altından geçirerek üste çıkarttım. Bu 2 ilmeği bir örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de düz öreceğim hanımlar. Şöyle şu üçüncü ilmeğim. Ve hemen sondaki tersi ters ördüm. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Yeniden ön yüzdeyim. 3 sıradan oluşan kelebeğimizi bitirdik. Şimdi kenardaki tersimi ters örüyorum. Kelebek aralarında bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Bakın bu sırada ilmeklerimi düz örüyorum. Kelebeğimin 3 ilmeğini düz ördüm. Aradaki tersimi ters örüyorum. Ve modelden sonraki 3. sıramız, bunu da düz örüyorum. Bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. İkinci şişimdeyim. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz. Bir ters, 3 düz ve sonuncu ilmeğim ters. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Bu sıramızda yine kelebeğimizi kuracağız. Aradaki modelimizi de şekillendireceğiz. Bir tersimi ters ördüm. Şimdi tekrardan alttan şöyle pembe ipimi alacağım. Bu ilmeğimin şöyle aradan çıkararak öne getirdim. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar bu ipimi arkada bıraktım. Aradaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi 3 sıra ördük ilk modelden sonra, aynı modeli tekrar kuracağım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirdim. Ardından bu 2 ve 3 ilmeği birlikte alıyorum. Üçünü birden ördüm. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Gördüğünüz gibi yine modelimizi yaptık. Aradaki tersimi ters örüyorum. Tekrar bu ikinci ipimle ikinci kelebeğimi yapacağım. İpimi öne doğru getirdim. 3 tane krem örüyorum. İpimi tekrar arkada bıraktım. Aradaki tersimi ters örüyorum. Şimdi bu modelimi yapacağım, ara modelimi. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirerek şu 3 ilmeğin üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım ve aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Bu şekilde. Şimdi diğer şişime geçtim. İkinci şişime aradaki tersimi ters örüyorum. Üçüncü kelebeğimi yapacağım yine. Şu ipimi aldım, alttaki ipimi öne doğru getirdim. 3 ilmeğimi örüyorum. İpimi tekrar arkada bıraktım. Aradaki tersimi ters örüyorum. Ara modelimi yapacağım. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirdim. Üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Aradaki tersim ters örülüyor. Son kelebeğimi yapacağım. Pembemi öne doğru getirdim. 3 tane örüyorum. Pembemi arkada bıraktım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Kelebeğimizin ikinci sırasını yapacağız. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Yine pembemi getirdim. Öne bıraktım. 3 ilmek düz örüyorum.
Pembemi aradan çıkarıp arkada bıraktım. Aradaki ters ilmeğimi ters ördüm. Bir önceki sırada model yapmıştık. Şimdi bu 3 ilmeği düz örüyorum. Tekrar modelden sonraki ilk sıramız oluyor bu. Her 3 sırada bir aynı ara modeli tekrar ediyoruz. Aradaki tersimi ördükten sonra yine kelebeğimi yapacağım. İpimi kendime doğru aldım. 3 ilmek ördükten sonra pembeyi tekrar arkada bıraktım. Araya bir ters ördüm. Ara modelimin 3 ilmeği düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Aradaki ters ilmeğim ters. Tekrardan pembemi alıyorum. Önde bıraktım. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar pembeyi arkada bıraktım. Yanına bir ters ördüm. Ara modelimin 3 ilmeğini yine düz örüyorum. Aradaki tersim ters. Sonuncu kelebeğimi yapıyorum. Pembeyi benden tarafta bıraktım. 3 ilmek ördüm. Pembeyi yine arkada bırakıyorum ve sonuncu ilmeğimi ters ördüm. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm, ön yüzdeyim. Şimdi bu 3. sırada kelebeğimizi yine şekillendireceğiz. 2 tane pembe ipimiz oldu. İlk ilmeğimi ters ördüm. Şimdi kelebeğimin ilk ilmeğini düz ördükten sonra 2 ipin altından şöyle girerek ortadaki ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Bu ilmeği şöyle pembelerin altından geçirerek üste doğru çıkartıyorum ve bu ilmek ile yanındaki 2 kremi birlikte keserek ördüm. 3. ilmeğimi de düz ördüm. Aradaki ters ilmeğim ters örülüyor. Modelden sonraki 2. sıramız bu. Ara modelimin 3 ilmeğini düz ördüm. Bir tersimi örüyorum. Tekrardan diğer kelebeğimi yapacağım. İlk ilmeğimi düz ördüm. Pembe iplerin altından girerek orta ilmeğimi örüyorum. Bu ilmeği şöyle alttan geçirdim. Şişimdeki bu ilk 2 ilmeği keserek ördüm. 3. ilmeğimi yine düz örüyorum. Aradaki tersim ters. Ara modelimin 3 ilmeği yine düz örülüyor. Bakın hanımlar, şeklimiz ördükçe yavaş yavaş kendini gösteriyor. İkinci şişime geldim. Bir ilmek tersimi ters ördüm. Şimdi kelebeğimin ilk ilmeğini ördükten sonra şöyle alttan şişim ile girerek orta ilmeği örüyorum. Bu ilmeği pembelerin üstüne geçirerek şöyle 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum ve 3. ilmeğimi de düz ördüm. Aradaki ters ilmeğim ters. Ara modelimin 3 ilmeği düz. Yine arada bir tersim var. Ters örüyorum. Şimdi sonuncu kelebeğimi yapacağım. İlk ilmeğimi düz ördüm. Alttan girerek orta ilmeğimi örüyorum. Bakın bu orta ilmeği sol şişimden bırakmadan şu ilmeği böyle getirip üste çıkarttım. Yanındaki ilmek ile birlikte kesiyorum ve sonuncu ilmeğimi düz ördüm. En son kenar ilmeğim de ters. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Kelebeğimizi bitirdik. Bu sırada kelebekli ilmeklerimizi düz öreceğiz. Kelebek aralarında bir sıra ilmekleri örüyoruz. Bakın kelebeğimin 3 ilmeğini düz ördüm. Aradaki ters ilmeğim ters. Bakın şu ara modeliminde de 3. sıradayım. Bir sonraki sırada ara modelimi tekrar kuracağım. Bu sıramızda gördüğünüz gibi 3 düz 1 ters olacak şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Böyle. İkinci şişime geldim. Yine aradaki tersimi ters ördüm. Kelebeğimin 3 ilmeği düz. Yine bir tersim var. Ara modelimin 3 ilmeğini düz örüyorum. Bir tersim var. Şimdi de kelebeğimin 3 ilmeğini düz ördüm ve son kenar ilmeğimi ters örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi 3. kelebeklerimizi yapacağız. Ara modelimizi de şekillendireceğiz yine. Bir tersimi ördükten sonra şu alttaki ilk pembe ipimi alıyorum. Yine öne doğru getirdim. 3 tane düz ördüm. Pembemi arkada bırakıyorum. Aradaki ters ilmeğim ters. Şimdi modelimizi şekillendireceğiz. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne bırakıyorum. Buradaki 3 ilmeği aldım. Üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Gördüğünüz gibi modeli yine şekillendirdik. Aradaki tersim ters. İkinci kelebeğimi yapıyorum şimdi de. Pembeyi öne doğru aldım. 3 kremi ördükten sonra pembeyi yine arkada bırakıyorum. Aradaki bir tersim ters. Hemen ara modelimi şekillendireceğim. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne bıraktım. Buradaki 3 ilmeğimi yine örüyorum. Yani 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde.
İkinci şişime geldim. Arada bir tersim var. Üçüncü kelebeğimi de yapacağım. Bu üçüncü pembe ipimi öne doğru bıraktım. 3 kremimi örüyorum. Tekrar pembemi arkada bıraktım. Aradaki bir tersimi ördüm. Ara modelimi şekillendiriyorum yine. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne bıraktım. Bu 3 ilmeğin üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Aradaki tersim ters. Ve sonuncu kelebeğimi de yapıyorum hanımlar. Pembeyi öne doğru aldım. 3 kremimi ördüm. Pembeyi yine arkada bırakıyorum ve sonuncu kenar ilmeğimi ters örüyorum. Modelimizin mantığı bu şekilde ilerleyecek hanımlar. 3 sırada kelebek yapıyoruz. Kelebek aralarında bir sıra düz örüyoruz. Ve ara modelde de 3 sıra ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 4. sırada modelimizi şekillendiriyoruz. Model bu şekilde devam ediyor. Gayet kolay, örmesi zevkli bir model. Hanımlar, ben bu patiğime toplamda bu modelden bakın kelebekleri sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kelebek yaptım. Zaten ilk ikisini birlikte yaptık. Üçüncüyü de başlattık. Patiğimizin bu bölümüne toplamda 6 kelebek olana kadar örelim hanımlar. En son kelebeği şekillendirdikten sonra bir sıra düz örmeyelim. O aşamada gelelim. Bilek bölümünde birlikte devam edeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım. Toplamda 6 tane kelebek modelimi yaptım. En son kelebek modelimin sonuncu sırasını yaptım. Şimdi buradaki renkli iplerimi de hanımlar kestim. Bakın arkaya düğümledim. Uçlarını da bir güzel gizledim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün diye. Artık bilek bölümüne geçiyoruz hanımlar. Bu aşamada ilmeklerimizi düz öreceğiz. Model kurarken ilmeklerde kayma olmuştu. Tekrardan her bir şişte 14 ilmek olacak şekilde bakın bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İlmekleri tekrar ayarlayacağım. Hemen bakın son 2 ilmeğe kadar ördüm. Sayalım: 4, 8, 12, 14 ilmek. Şu 2 ilmeği tekrar ikinci şişime veriyorum. Yine burayı da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve bir ters ilmeği örmek için ilk başta 3. şişimizden bir ilmek almıştık. Bunu tekrar 3. şişime vereceğim. Böylece 4 şişimizde de tekrardan 14'er ilmeğimiz oldu hanımlar. Tabanımızı örüyorum. Sonuncu şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu şekilde bir sıra ilmeklerimizin tamamını düz ördük. Bilek ayrımı yapmak için ben kelebekten sonra 2 sıra ilmeklerimi düz olarak örmüştüm. İlk sırasını birlikte ördük hanımlar. Şimdi yine bir sıra daha 4 şişimizdeki ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi bir sıra daha düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim. Son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. 14 ilmeğim vardı. Yani 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son bir ilmek kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bakın bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer şurası daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin şu kenarlarına geçtik hanımlar. Ben patiğimin kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişime geçtim. Bu bilek kenarı oluyor burası. İlk 8 ilmeğim haroşa, bunları düz öreceğim. Şöyle şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8 haroşamı düz ördüm. Bu kenarlardaki 8'er ilmeği hem arka yüzde düz öreceğim ben. Devamında gelen ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşa örülecek. Şimdi ön yüzde olduğum için ilmekleri düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekler ters örülecek. Tabandaki diğer şişime geçtim. Buradakileri de yine düz örüyorum.
Son şişime geldim. Yine ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa. Haroşaları zaten düz örüyorum. Evet, bilek ayrımına kadar geldim hanımlar. Şimdi geri döneceğim. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 adet haroşa ilmeğimi düz örüyorum. 5, 6 oldu. 7, 8. Bakın ön yüze bir diş haroşa düştü bu şekilde. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bu şişimi de tamamladım. Son şişime geldim. Yine burada da ilmekleri ters öreceğim. Bilek kenarındaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra tekrar geri dönüyoruz. Bilek ayrımına kadar ördük, geri döndük. Tekrar ön yüzdeyiz. Aynı işlemi yapacağız hanımlar. Tekrar haroşalarımı düz öreceğim. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Bilek ayrımına kadar öreceğim, geri döneceğim. Patiğimizin arkası bundan ibaret. Hanımlar şöyle baktığımızda patiğimizin şu kenarlarında bakın. Şuralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arkasına 15 diş, 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçüsüne göre bu tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizin arkasını örerken ayağınıza giyin hanımlar. Deneyin, ölçün. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmek zorundasınız. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Şimdi bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi dümdüz duruyor. Bakın tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimin hepsini sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Patiğimizin bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. Kesimi yaptık. 23 ilmek ördük. 24'te kesim yaptık. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştım. Topuğumuz için orta kısma baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri döndüm. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmek öreceğiz. 24. de kesimi yapacağız. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki ikisini kesiyorum.
İkinci kesimi de yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ardından ön yüzde tekrar 23 öreceğiz. 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemini aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Evet hanımlar, şu aradaki ilmekler bitene kadar topuğumu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmek kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayımız da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İlk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesilecek hanımlar. Kalan ilmeklerimizi de keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Üçünü birden topluyorum. Hemen buraya 2 tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimizin ucunu gizleyelim. Patiğimize, topuğumuza genel olarak bakalım birlikte. Hemen ipimizin ucunu şöyle düğümleyerek arka ilmek aralarına gizliyorum. Öyle. Evet, bakalım topuğumuza. İşte hanımlar, tek taraflı bir kesim, gayet güzel, şık, tertemiz görüntüsü var. Patiğimiz şöyle. Bakın. Modelimiz bu. Çok güzel, hoş, çeyiz içinde uygun bir patik oldu. Hemen makine ayağıma da giydireyim patiğimizi, bir de ayağımızda görelim. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar patiğimi. Çok zevkli bir modeldi. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu da şu şekilde. Bakın. Şöyle bir düzelteyim. Şöyle. Bakın hanımlar, duruşumuz bu. Model böyle. Tabanımız. Patiğimizin arka kısmı. Kenarları. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.